Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyoruz ama yine de hatırlatmakta fayda görüyorum. Burada anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tıpkı buralarda, diğer videolarda da anlattıklarım gibi. Evet sevgili dostlar, konumuz kripto paralar, konumuz Bitcoin. Bitcoin hakkında bildiklerimi, daha önceki yaşadığım tecrübelerimi hemen hemen her gün aksatmadan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hiçbir maddi menfaat de beklemeden. Öyle YouTube'dan da bildiğiniz üzere aman aman da büyük paralar kazanmıyoruz arkadaşlar. Tabii sebebim sadece bir sağ olun, sadece bir teşekkür ederim, sadece bir Allah razı olsun bizim için, benim için yeterli. Evet, bugüne kadar Bitcoin'de arkadaşlar diyorduk ki alınız. Yatırım tavsiyesi değildir ama alınız diyorduk. Altcoin'lerin belirli başlı beğendiğim altcoin'leri alınız diyordum arkadaşlar. Yarın çok geç olabilir diye. Ve benim tavsiyelerime uyanlar aldılar, uymayanlar hala nakitte bekleyenler de var. Şimdi diyorum ki benim tavsiyelerimi dikkate alan dostlar bir durun. Şu an bir durun diyorum. Bitcoin'in yükselişi tamamlandı mı? Hayır, tamamlanmadı. Bitmedi. Daha yükselecek. Ama bir durun diyorum arkadaşlar. Sadece bir piyasalar bir nefes alsın. Şöyle bir grafiğimiz var. Bitcoin'de al sinyali geliyor. Böyle bir yükseliş. Sata dönüyor. Al sinyali geliyor. Böyle bir yükseliş. Al sinyali geliyor. Böyle bir yükseliş. Al sinyali geliyor. Böyle bir yükseliş değil. Böyle bir yükseliş geliyor. Çok aşırı, çok sert bir yükseliş geliyor kıymetli dostlarım. Bu aşırı sert yükseliş nasıl oldu? Yani şöyle biraz notlarım var benim. 2 gündür topladığım notlar var. Başlıklar halinde vereceğim size. Mesela baktığımızda Bitcoin sevgili dostlar dün bir günde sadece bir günde 8.300 dolar artmış. Birdenbire yani ortada baktığımız zaman tamam boğa geldi. Tamam her şey güzel. Trump kazandı. Her şey olumlu. 8.300 dolarlık bir artış. Bu Bitcoin tarihinde olmuş bir rakamsal anlamda dolar bazında bir artış. Böyle bir artış görünmedi bugüne kadar. Bir Bitcoin alan sabah alıp akşama kadar 8.300 dolar para kazandı. Böyle bir para yok dünyada. Bu bir rekor. Rekorlar kırılınca bir nefes almak lazım. Bir durmak lazım. O rekorun tadını çıkartmak lazım. Nasıl geldi bu rekor? Bitcoin piyasalarına sevgili dostlar ETF tarafına. Yani öyle bir şey oldu ki kör tuttuğunu aldı diyebiliriz. Ben sen o, biz sen onlar, bizler kendi paramızı yönetenler. Sadece kendimizden sorumlu olanlar gittik. İşte Binance'lere, MaxC'lere, Bybit'lere, Paribu'lara elimizde ne varsa hangi borsayı yakaladıysak oradan gittik ne bulduysak aldık. Bitcoin aldık arkadaşlar, altcoin aldık, ne bulduysak aldık. Ama oralara güvenmeyen, ya bu Paribu kim kardeşim? Binance kim? BTC Türk kim? Bilmem ne. MaxC kim? Bunların sahibi kim? Bunlar batarsa biz paramızı nereden alabiliriz diyen kurumsallar bunlara güvenmeyip gittiler Bitcoin ETF'i aldılar arkadaşlar. Bitcoin ETF'lerine dün 1.1 milyar dolarlık giriş geldi. Alanlar, satanlar, o çok güzel kar ettim deyip satıp çıkanlar, bilmem neler, yeniden girenler hepsini böyle toplayıp böldüğümüzde 1.1 milyar dolarlık bir Bitcoin'e para girmiş ETF'lere. Bu ETF'lere giren para ne oldu? Otomatikman dolaylı olarak Bitcoin aldılar. Ve Bitcoin'in değeri 1.1 milyar. Bir günde 8.300 dolar yükseldi. ETF'e de güvenmeyenler. Adı Bitcoin ETF'i. Bitcoin kelimesi var ya, buna kıl kapan özellikle 65 yaş üstü yöneticiler Bitcoin'i ben televizyonda gördüm. Bitcoin kumardır, Bitcoin şöyledir, böyledir deyip Bitcoin ETF'i almayan yöneticiler sevgili dostlar gidip teknoloji hisseleri satın aldılar. Özellikle de Bitcoin'le bağlantılı şirketler aldılar arkadaşlar. Gittiler MicroStrateji hissesi aldılar. MicroStrateji hissesi tarihi boyunca en yüksek seviyeye ulaştı. 350 dolar seviyesine ulaştı. En parlak dönemlerinde 2020 yıllarında o balon dönemlerinde Amerikan borsası bir balondur patlayacak dediler ve patladı zaten.
patlamadan önceki en yüksek seviyelerinin de üzerine çıktı MicroStrateji. Bunun üzerine MicroStrateji sattığı hisselerden dolayı kazandığı paralarla ne yaptı? Gene gitti 27.200 Bitcoin gene satın aldı. Piyasadan gene Bitcoin çekti. Ortalaması 74.000 arkadaşlar MicroStrategy'nin, hani hiç bilmeyenler için. 74.000'in altındaysa sizin ortalamanız, MicroStrategy'den daha ucuza almışsınız. Haberiniz olsun. MicroStrategy'nin Bitcoin alımıyla birlikte de piyasada Bitcoin'in iyice azalmasıyla Bitcoin fiyatı daha da yükseldi. 8.300 dolar fark buradan dolayı ortaya çıktı. O yaşlı amcalardan da yaşlılar vardı. MicroStrategy de almıyorum ben, o da Bitcoin'le alakalıymış deyip başka şirketlere yöneldi. Tabii orada genç uyanık yöneticiler de var. O genç uyanık yöneticiler de gittiler Bitcoin madencilik hisseleri, kameraya vurdum, Bitcoin madencilik hisseleri satın aldılar arkadaşlar. Bitcoin madencilik hisseleri. Bunları hepsini Twitter'da paylaşıyorum ara ara. Oradan takip edip bakabilirsiniz. Bitcoin madencilik hisselerinde de acayip derecede yükselişler oldu. Ve madencilik şirketleri de gelen bu parayı gene Bitcoin çıkarabilmek için daha fazla, yani kripto endüstrisine yatırdılar bu parayı ve fiyatlar iyice şişti, iyice uçtu gitti. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda Bitcoin'i kim alacak? Öyle ya. Ben aldım arkadaşlar. Kurumsallar aldı. Daha kurumsallar aldı. İsveç devleti gitti MicroStrateji hissesi aldı. Devletler bile almaya başladı. O daha 2-3 gün önce bahsettiğimiz Bhutan felaket yapıyor. Şov yapıyor şu an Bhutan ellerindeki Bitcoin'lerle. El Salvador şov yapıyor ellerindeki Bitcoin'le. Şu an kim alacak arkadaşlar Bitcoin'i? Şu an yeni alıcıları bekliyoruz. Bu yeni alıcı siz olmayın. Bırakın başkaları önce bir tekrardan göstergeleri ala döndürsün. Tekrardan uçuşa doğru geçeceğimize dair bir hareket versin. O zaman alırsınız. Şu an Bitcoin'de bir sat sinyali var mı ki arkadaşlar? Yok. Var mı sat sinyali? Sat sinyali burada, sat sinyali buradaydı. Var mı? Yok. Al sinyali var mı? Yok. Ama al sinyalinin arasından buraya çok uzun bir süre geçmesinden dolayı diyorum ki şu anki sinyalimiz, kripto para sinyalimiz, Bitcoin sinyalimiz tut olarak karşımıza çıkıyor. Elinde malı olanlar malına sahip çıksın. Sat sinyali gelirse ben zaten buradan söylerim. Telegram'dan yazarım arkadaşlar. Twitter'dan paylaşırım. Buradan biraz geç olur. YouTube'dan biraz geç olur ama Telegram'dan, Twitter'dan mutlaka yazarım. Şu an bir sell sinyali yok. Şu an korku, endişe, paniğe gerek yok. Ama ve lakin bir geri çekilme yapması gerekiyor. Bitcoin'in tıpkı şuradaki gibi, tıpkı buradaki gibi, tıpkı buradaki gibi bir geri çekilme yapması gerekiyor. Bitcoin ucuzladı, Bitcoin düştü deyip yeni müşteriler gelmesi gerekiyor. Şu an televizyonlar bas bas bağırıyor. Medya bas bas bağırıyor. Bitcoin uçtu gitti. Kripto paralar uçtu gitti diye arkadaşlar. Bas bas bağırıyor. Yeni yatırımcılar geliyor. Bir bakıyorlar ki zaten uçmuş deyip almıyorlar. Şu an herkes biraz geri çekilmesini bekliyor. Siz de bekleyiniz. Piyasaya balıklama buradan dalmayınız. Hedefimiz, benim yıl sonu hedefim arkadaşlar, bana sorulmuştu. Bundan bir ay önce mi, 2 ay önce mi ne? Bir panelde sorulmuştu. Ben de kutuya 88 bin dolar söylemiştim. 88 bin doları biz Fibonacci'den bulmuştuk arkadaşlar. 88 bin dolar kutuya attık ve şu an 88 bin dolara geldi. 87.870 dolar seviyelerinde. 88'in üstüne çıktı. 90'ları da gördü. Ama ben bunun buralarda biraz oyalanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Altcoin'ler için baktığımızda Bitcoin'in burada oyalanması altcoin'lere giriş için iyidir, güzeldir. Altcoin'lerde yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Bitcoin burada oyalanırken. Bir sonraki hedefim de 95.160 olarak görünüyor. Haberiniz olsun. Bitcoin'de yükseliş bitmemiştir. Bitcoin'de yükselişte uzun vade beklerim ben diyorsanız alabilirsiniz. Tabii o ayrı mesele de. Bitcoin'de yükselişin devamını bekliyoruz. Ama biraz soluklandıktan sonra FOMO'ya kapılıp atlamayın. Şu an fiyatlar oldukça yüksek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.